Gördün mü sen? Gerçek bu işte. Değildir canım. Gerçek. Araştır. Titanic'in batmasına bu mu sebep olmuş? Aynen öyle. Yanında da 1500 kişiyi götürüp jübile yapıyor. Ya niye böyle bir derdi var bu Amonra'nın? Ya zaten sağlığında da çok düzgün bir kral değilmiş yani. Merhaba arkadaşlar. Ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Korku hikayeleri ve şehir efsaneleri serimizin bu bölümünde Amon-Ra isimli Mısır firavununu anlatacağız. Serimizin diğer videoları için lütfen şuradaki baloncuğu tıklayıp diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Amon-Ra. Bu hikaye paranormal hikayeler arasında belki de en iyi belgelendirilmiş olandır. Bu sebeple günümüzde bile sebebi çözülememiş sırlar barındırır. Adına bulmacalardan aşina olduğumuz Amon-Ra M.Ö. 1500'lü yıllarda yaşamıştır. Öldükten sonra Nil Nehri'nin kıyılarındaki El-Uksur bölgesinin derinliklerinde bir mahzene gömülmüştür. 1890'ların sonunda bölgeyi ve kazı çalışmaları ziyaret eden 4 İngiliz'e Amon-Ra'nın kalıntılarını ve mezarını satın alabilecekleri söylendi. Onlar da aralarında bir kura çekerler ve şanslı kişi binlerce sterlin ödeyerek tabutu satın alır ve geçici olarak kaldığı otele taşıtır. Birkaç saat sonra adamı çöle doğru yürürken görürler ve bir daha geri gelmez. Kalan 3 adamdan birisi ise ertesi gün Mısırlı bir hizmetçi tarafından yanlışlıkla kolundan vurulur. Kolu o kadar parçalanmıştır ki zamanın tıbbi imkanları yarayı kapatmaya yetmemiş. Kanamayı durduramayıp kolu kesmek zorunda kalmışlar. Kalan 2 kişiden biri İngiltere'ye döndüğünde tüm banka hesaplarının boşalmış olduğunu görür ve diğeri uzun süre farklı hastalıklarla boğuşur. Bu hastalıklar yüzünden de işini kaybeder ve sokaklarda gezen evsiz biri olarak hayatına devam eder. Hali hazırda İngiltere'de bulunan tabutu yaşanan talihsizliklere rağmen Londralı bir iş adamı satın alır. Kısa bir süre sonra adam ailesiyle birlikte bir trafik kazası geçirir ve birkaç gün sonra evinde yangın çıkar. Tüm bu olaylardan sonra iş adamı tabutu British Müzesi'ne yani İngiliz Müzesi'ne bağışlar. Tabut bir kamyonetle müzeye götürülür. Müzenin bahçesine indirilmeye çalışırken kamyonetin tekerleri geriye kayar ve kamyon devrilir. Tabut bu kazadan hiç hasar almamıştır. Sonrasında 2 işçi tabutu müzenin içine koyulacağı yere taşırken işçilerinden biri yere düşer ve bacağı kırılır. Diğer işçi ise sağlıksal hiçbir problemi olmamasına rağmen 2 gün sonra aniden ölür. Amon-Ra'nın tabutu müze içine yerleştirildikten sonra da talihsizliklerin önü kesilmez. Müzenin gece bekçileri içeriden çekiç darbesi ve hıçkırarak ağlama sesleri geldiğini söylerler. Bir gece Amon-Ra'nın tabutunun bulunduğu odadaki diğer eserler etrafa savrulur. Oda savaş alanına döner ve bu arbede sırasında gece bekçilerinden biri hayatını kaybeder. Artık bekçiler ve hatta temizlikçiler bile o odaya girmek istememektedir. Bu olaylar sonucunda artık tabutun sergilenmemesi gerektiğini düşünürler ve saklamak için bodrum katına indirirler. Bodruma indiren işçilerden biri aynı gün çok ciddi bir hastalığa yakalanır ve ertesi sabah da müze müdürü masasında ölü bulunur. Olaylar bu haliyle artık gazetelere de düşmüştür. Bir gazeteci fotoğrafçı haberlerde kullanmak için müzeye gelip tabutun fotoğrafını çeker. Çektiği fotoğrafları tap ettirmek için evine gider. Aynı günün akşamında evinde ölü olarak bulunur. Fotoğrafları sonradan görenler ise tabutun yanında ağlamakta olan korkunç bir insan yüzü figürü bulunduğunu söylerler. Müze artık bu olaylara bir son vermek ister ve tabutu özel bir koleksiyoncuya satar. Bu koleksiyoncunun da başına gelenler çok farklı değildir. Ve o da bu tabuttan kurtulmak için onu çatı katına koyup kilitler. Koleksiyoncu medyumluk alanında ün kazanmış Madam'ı evine davet eder. Madam evde kötü niyetli varlıkların olup olmadığını araştırırken çatı katındaki tabutu bulur. Ev sahibi şeytan kovma ayini yaparak arındırıp arındıramayacağını sorar. Ancak Madam Helena bunun mümkün olmadığını, şeytan çıkarma ayini diye bir şeyin olmadığını, kötü niyetli varlıkların bu yollarla kovulamayacağını söyler. Bunun üzerine koleksiyoncu tabutu müzeye iade etmek ister ancak müze geri almaz. Tabutun elden ele gezdiği bu yıllar boyunca 20'den fazla insan zarar görmüştür. En sonunda Amerikalı uyanık bir arkeolog bu tabuta talip olur. İngiltere'ye gelip ücretini öder, gemiyle gönderilmesi için kargoya bırakır. Tabut 1912 Nisan'ında İngiltere'den New York'a doğru yola çıkar. Ne yazık ki gemi yolculuk sırasında buz dağlarına çarpıp taşıdığı kargolar ve yaklaşık 1500 yolcusuyla birlikte batar. Amon-Ra'nın tabutu da böylelikle okyanusların derinliklerine gömülür. İşte bu gemi hikayesini hepimizin defalarca dinlediği ünlü Titanic'tir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve diğer videoları izlemek için şu baloncuğu tıklamayı unutmayın.